pede alıştırdınız. Aşıları bitince de dışarıya alıştıracaksınız. Ama neyle karşılaşıyorsunuz? Isırarak oynama sorunuyla karşılaşıyorsunuz. Böyle bir köpek almışsınız ama köpek size saldırıyor. Böyle köpeklerle karşılaşıyorsunuz. Ama şimdi bunların mantığı ne? Hareket ediyor bakın. Hareket ettiği için köpek için ilgi çekici. Seviyoruz, oynuyoruz falan derken çat 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 ısırmaya başlıyor. Neden çocuklarımızı daha çok ısırıyor? Çünkü çocuklarımız, hanımlar beyler, bugünkü videomuzda hanımlar beyler, Süper Köpek TV'de bir video daha karşınızdayız. Umarım iyisinizdir. Türkiye'nin en kapsamlı köpek eğitim videolarını bulacağınız kanala yeniden hoş geldiniz. Ben uzman eğitmen Can Güler. Videolarımızın devamlılığını istiyorsanız, eğer bizi takdir etmek istiyorsanız, videolarımızı beğenirseniz, yorum yaparsanız, paylaşırsanız çok ama çok mutlu oluruz. Abone değilseniz abone olursanız çok ama çok mutlu oluruz. Aynı zamanda kanalımıza destek olmak isterseniz eğer, yine yorumlar kısmında e-ticaret mağazalarımız var. Oradan köpeğinize ekipmanlar alabilirsiniz, malzemeler alabilirsiniz, tasmalar, kayışlar, oyuncaklar alabilirsiniz. Bunu da yine videonun başında söyleyelim. Şimdi bildiğiniz gibi yavru köpek serisine devam ediyoruz. Yavru köpek serisinde neydi? Köpek eve geldi, sağlığı önemliydi. Sonra beslenmesi önemliydi. Ondan sonra ne demiştik? Köpek ilk olarak neyle karşılaşıyordunuz köpek eve gelir gelmez? Ağlama sorunu, havlama sorunuyla karşılaşıyordunuz. Onun için yapmanız gerekenleri anlatmıştık. Orada ne vardı? Köpeği yalnız başına bırakacaktınız. Ağlasa da havlasa da umursamayacaktınız. Kendi başına vakit geçirebilmesi için ona ne hazırlayacaktınız? Anksiyete oyuncakları alabilirdiniz. Onun dışında ilave bir şey yapmanıza gerek yoktu. Köpek yeni bir ortama geldiği için ilk başta tabii ki biraz sıkıntı çekecekti ama sonrasında hemen alışacaktı. Diğer türlü siz ne yapıyordunuz? Yanında yatayım, ışığı açayım, şunu yapayım, bunu yapayım, havladı, yanına koşayım dediğiniz zaman ne oluyordu? Köpek bunu artık size karşı kullanmaya başlıyordu. Şimdi köpek eve geldi, köpeğe baktık. Ondan sonra ne yaptık? Köpeği besliyoruz. Köpek evde yalnız kalabiliyor. Tamam. Tuvalet problemiyle alakalı videolarımız var. Onu izliyorsunuz. Tuvalet problemini de çözdünüz. Pede alıştırdınız. Aşıları bitince de dışarıya alıştıracaksınız. Ama neyle karşılaşıyorsunuz? Isırarak oynama sorunuyla karşılaşıyorsunuz. Bu bir agresiflik değil kıymetli abonelerimiz. Çünkü agresif bir köpek olsa tamamıyla sizi ısırarak size zarar verme amacı güdeceği için genelde yavru köpeklerde biz bununla karşılaşmıyoruz. Biz bununla hangi köpeklerde karşılaşıyoruz? Isırarak oynamayı huy edinmiş, artık sahibini avucunun içine almış, daha sonrasında sahibi baş edememiş, değişik bahaneler üretmiş, demiş ki işlerim çok yoğun, çocuğum alerji oldu, o oldu, bu oldu, sahiplendireceğiz demiş. Sonra öyle bir köpek almışsınız ama köpek size saldırıyor. Böyle köpeklerde karşılaşıyorsunuz ama eve yeni gelmiş bir köpekte eğer paçanızı ısırıyorsa, ayakkabınızı ısırıyorsa, terliğinizi ısırıyorsa, ellerinizi, saçlarınızı, hırkanızı ısırıyorsa ve çekiştiriyorsa bu bir oyundur. Ve bunun yanlış olduğunu köpeğe öğretilmesi gerek. Nasıl ki bebekler emekliyorlar. Çorap ağzına atıyor. O ağzına atıyor. Onu ağzına atıyor. Neyle karşılaşıyoruz biz? Oral dönem dediğimiz dönemde bebeklerin ağızlarıyla tanıması durumuyla karşılaşıyoruz. İşte köpeklerin de böyle bir dönemi var ki. Ne yapsın hayvancağız? Bir tek ağzı var. Ağzıyla her şeyi ne yapıyor? Tanımak istiyor. O yüzden ağzını kullanıyor. Bu birinci nedeni. İkinci nedeni şu. Şimdi gidip de sizin tam buranızı ısırmıyor. Yüzünüzü ısırmıyor. Ne yapıyor? Saçınızı ısırıyor. Perdeyi tutuyor. Hırkayı tutuyor. Ayakkabıyı tutuyor. Ayakkabıyı da tutmuyor. Çorabın ucunu çekiştiriyor. Neden? Çektiği zaman onlar hareket edebiliyor. Hareketli nesneler köpekler için ilgi çekici. O yüzden bizim uzuvlarımıza, ellerimize, ayaklarımıza gidiyor. Bu da ikinci nedeni. Dolayısıyla hem bu köpek dünyayı tanıyacak, ağzıyla tanıyor. İkinci olarak da hareketli nesneler ilgi çekici. O yüzden bu arkadaş ne yapıyor? Bunları ısırmaya meyilli hale geliyor. Eğer siz 2 aylık değil de bu yavruyu 4 aylık, 6 aylık alsaydınız zaten bu arkadaş anne köpekten bunları öğreneceği için size bu tarz sıkıntılarla gelmeyecekti. Yani anne köpeği kulağını ısırmayacak mıydı? Ensesini ısırmayacak mıydı? Kuyruğunu ısırmayacak mıydı? İşte anne köpekler o tarz durumlarda canı acıdığında bir yere kadar tahammül edebiliyorlar. Sonra çok da toleranslı değiller. Kendisinin canını acıtan yavrusunu alıyor,
Enseden tutuyor, çat diye duvara vurabiliyor. Köpek diyor ki aman tanrım, tövbe billah, ben bir daha annemi ısırmam. Başıma bu gelecekse bir daha annemin canını yakmam diyor. Tabii ki köpeğinizi tutup enseden tutup duvara vurun demiyorum. Yavru köpekleri anneleri böyle eğitiyor. İstediğiniz yavru köpek, anne köpek videosu izleyin. Hepsinde yavru köpek bir yerden sonra darlar, anne köpek canını acıtır. Ya da baba köpek. Genelde anne köpek yapar bunu. Şimdi böyle bir durum söz konusu köpeklerde. Yani köpek ne yapıyor? Dünyayı ağzıyla tanıyor ve hareketli nesneler ilgi çekici. İşte biz bunu nerede karşılaşıyoruz? Özellikle işten geldik. Ne yapıyoruz? Artık diyoruz bizim bir köpeğimiz var. Şununla bir oynayalım diyoruz. Çıkarıyoruz. Şaklaban hareketler yapıyor. Pofuduk bir şey, seviyoruz, oynuyoruz falan derken çat ısırmaya başlıyor. Dişler de iğne gibi zaten. Yavruluk dişleri öyledir. Sonradan dişleri dökülüp de yeni dişler çıktığında onlar daha uçları küt şekilde çıkar ama yavruluk dişleri iğne gibidir. Tırnakları ve dişleri köpek sahiplerine ciddi bir şekilde zarar verir. O yüzden sıkıntılar çekiyoruz. İşte o tarz durumda ne yapacağız? Öncelikle eğer köpeğiniz ayağınıza atlıyorsa, paçanıza atlıyorsa, onu yapıyorsa, bunu yapıyorsa köpeğe bir uğraş vermediğinizden kaynaklıdır. Köpekle eğer oynayabiliyorsanız problem yok. Oynayamıyorsanız lütfen köpeğinize oynayabileceği bir oyuncak verin. Kendi başına oynayabileceği bir oyuncak. Kong olabilir, mango olabilir. Bunlarla içine biraz mama koyarak, köpeğin önüne bırakarak uzunca zamanlar vakit geçirmesini sağlayabilirsiniz. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem şu. Madem köpeğin enerjisi var, enerjisini atmak gerekiyor. O tarz durumlarda köpek için ideal oyuncaklar var. Kovalayıp ısırıp çekiştirebileceği oyuncaklar. Bunları daha önce tanıtmıştık ama yeniden cebimde getirdim. Onları gösterelim size. Mesela bu paçavra olabileceği gibi bu paçavra da olabilir. Şimdi bunların mantığı ne? Hareket ediyor bakın. Hareket ettiği için köpek için ilgi çekici. Şimdi bunu koltukta, halının üzerinde ne yapabilirsiniz? Hareket ettirerek köpeğin kovalamasını sağlayabilirsiniz. Kovaladıktan sonra çekiştirirsiniz, sonra köpeğe bırakırsınız. Köpek bununla uğraşır, vakit geçirir. Ondan sonra tekrardan mı size geldi? Yerden tekrardan bunu alırsınız, tekrardan oynatırsınız. Daha uzun koşturmak istiyorsanız daha uzun bir materyal var. Bunu bir sağa atarsınız, bir sola atarsınız. Bu şekilde köpeğinizi hem koşturarak yorarsınız hem de ısırma refleksini kendi ellerinizle değil bu oyuncaklar üzerine yönlendirirsiniz. En azından ellerinizi kurtarırsınız. Şimdi eğer bunlar yoksa ne yapacaksınız? O tarz durumlarda da toz bezi kullanacaksınız. Atlet kullanabilirsiniz. Bu tarz şeylerle de yine bakın bunları da hareket ettirerek köpeğin ilgisini çekip sonra ısırmasını sağlayıp sonra da köpeğin kendi haline bıraktırırsanız eğer yine ellerinizi kurtarırsınız. Bu köpeğin ısırma refleksini ortadan kaldırmak, aynı zamanda köpeği yormak, beynini meşgul etmek açısından çok ama çok işe yarayan oyuncaklar. Ama şunu unutmayın, eğer köpeğe bir uğraş vermezseniz kendisi bir uğraş bulacak. O da nedir? Mesela diyecek ki dur şunun paçasını bir tutayım, dur şunun saçını bir çekiştireyim. Onlarla karşılaşabiliyoruz. O yüzden köpeğimizle bu tarz oyuncaklarla oynatırsanız eğer bu ısırma refleksinin önüne geçmiş olursunuz. Aynı zamanda eğer köpeğinizi eve gelir gelmez basit eğitimlerle de eğitirseniz mesela kaçma, kovalama. Gel deyip kaçarsınız. Köpek size doğru koşar. Bir tane mama verirsiniz. Orada seversiniz. Bu tarafa doğru kaçarsınız. Bir tane mama verirsiniz. Otur öğretirsiniz, yatı öğretirsiniz. Günde 2 tekrar, 3 tekrar bunları çalışırsanız köpeğinizin beyni çalışır. Beyni çalıştığı için beyni glikoz yakar. Daha sakin, stabil bir köpek haline gelir. Bizim tercihimiz tabii ki eğitimden yana. Eğitimi yaparsanız sabah 5 dakika, akşam 5 dakika köpeğinizin dur şunu ısırayım, şu sehpayı kemireyim, dur şu çocuğun paçasından tutayım gibi heyecanları olmaz. Bunların üstesinden gelirsiniz. Yani köpek elinizi eğer ne kadar güzel bir organ, gideyim de şuradan mama alayım şeklinde değil de ne kadar güzel bir organ, gideyim şunu ısırayım şeklinde tanımasıyla arasında dağlar kadar fark var. O yüzden köpeğinizle eğitim yaparsanız eğer basit eğitimler yine köpeğinizin ısırma davranışının önüne geçersiniz. Isırma davranışına karşı en fazla sıkıntıya giren arkadaşlar kimler? Tabii ki çocuklarımız. Neden çocuklarımızı daha çok ısırıyor? Çünkü çocuklarımız halıya yatıyorlar, köpekle beraber oynuyorlar. Yukarıdan sevseler bir şey olmayacakken köpeğin hizasına yatıyor. Bu sefer köpek diyor ki
Aa, bunun yüzü benim seviyemde, demek ki ben bununla istediğim gibi oynayabilirim diyor ve yüzüne atlayabiliyor. Paçasından tutabiliyor, elini ısırabiliyor. Kendinde bu cüreti bulabiliyor. Örnek veriyorum, evin babasıyla annesiyle böyle oynamazken köpek evin çocuğuyla böyle oynayabiliyor. Kendinde bu cüreti, bu cesareti bulabiliyor. Neden? Çünkü çocuk onun seviyesine iniyor. O yüzden çocuklarınıza da mutlaka ama mutlaka söyleyin, yere yatarak köpeklerinizle oynamasınlar. Mümkünse ayakta köpeklerinizle oynasınlar, köpeklerinizi sevsinler. Ama baktınız ki bazı köpekler çok hırslı. Bazen ısırmaların, hırlamaların önüne geçemiyoruz. O tarz durumda ne yapacağız? Bu oyuncaklarda bir yere kadar yoruyor ama durup dururken köpek artık ısırabiliyor. O tarz durumlarda da köpeğimizi uygun zamanlama ve dozajla uyarmamız gerekiyor. Zamanlama olayı neydi? Unutmayın, köpeğinizin hakkında minik bir fotoğraf makinesi vardı. Bu fotoğraf makinesinde biz neyi hedefliyorduk? Ya bu adam bana niye kızdı? Ya bu kadın bana niye güzel bir söz söyledi? Anın fotoğrafını çekiyordu köpek, öyle değil mi? İşte o tarz durumlarda da ne yapmanız lazım? Yeri geldiğinde köpeği uyarabiliyor olmanız lazım. Yani köpeğin şunu demesi lazım: sahibim bunu yaparsam sahibim beni uyarır, sahibim bana ceza verir demesi lazım. İşte ısırarak oynamanın bir yerden sonra eğer baş edemiyorsanız köpeğinize ceza vererek de önüne geçebilirsiniz. Peki bu ceza ne olacak? Bu ceza tabii ki şu olacak: uygun zamanlama ve dozajla itaat tasmasını ani şekilde çekip bırakmak suretiyle olacak. Onun dışında köpeğe vurmak, ısırdı mı ağzına bir tane vurun, ısırdı mı poposuna bir tane vurun dediğiniz zaman köpek bu sefer daha hırslı geliyor. O yüzden ne yapmanız lazım? Köpeğinizin boyun ölçüsüne uygun kolye şeklinde bir tane itaat tasması almanız lazım ki hayır işaretleme kelimesini köpeğe öğretebilin. Bunun için bizim kullandığımız tasmalar zaten daha öncesinde tanıtmıştık. Bu mesela kime gider? Minik bir poodle'a gider. Maltese Terrier'e gider. Poodle aldınız ama sizi parçalıyor. Çekiştirdiniz yoramıyorsunuz köpeği. Bazı köpekler daha hırslı oluyor. Bunu boynuna takacaksınız ve ucuna bir ip takacaksınız. Neden? Köpeği uyarmak için bunu uzatırsanız eğer, halkayı bulacağım da çekeceğim diye, siz ısırılırsınız. Buraya bir tane ip takacaksınız ve köpekle oynayacaksınız. Siz köpekle oynarken eğer köpek sizi ısırırsa net bir hayır diyeceksiniz ve bunu ani bir şekilde çekip bırakacaksınız. Ondan sonra köpek diyecek ki hayırı duydum, başıma bu geldi. O zaman ben yaptığım şeyi keseyim de başıma bu gelmesin şeklinde bir davranış geliştirecek. Böylelikle diyecek ki demek ki bu adamı ısırırsam başıma bu gelir. Bu kadını ısırırsam başıma bu gelir. Şimdi ısırarak oynama davranışı yavru köpeklerin %80'inde 90'ında olan bir davranış. Pug da alsanız ısırarak oynuyor. Maltese Terrier'de, Cane Corsa'da hepsi ısırarak oynuyor. Önemli olan bunun özellikle dişler değiştikten sonra devam etmiyor olması. Çünkü bazen 6 aylık bir köpeğe gidiyoruz, bütün evdeki herkesi ısırıyor. Bu bir oyun haline gelmiş. 10 aylık köpek oyun olarak ısırıyor. Artık gerçekten hayatı çekilmez hale getirebiliyor bu tarz durumlar. Böyle şeyler olmaması için kararında uygun zamanda, yani bu tarz davranışlar gözlemlenir gözlemlenmez uyarılırsa eğer köpek şöyle der: paçavra ısırabilirim. Toz bezi ısırabilirim. Sahibimin çorabı ısıramam. Sahibimin oğlunun yüzü ısıramam. Sahibimin eli ısıramam. Böyle bir sistemi oturtursanız rahat edersiniz. Yok, oturtmazsanız, yani çoğu köpekte bu ısırarak oynama davranışı zamanla geçiyor. Ama eğer zamanla geçmezse, kalıcı hale gelirse artık ısırma davranışı hayatı çekilmez hale getiriyor. O yüzden ne yapacağız? Mutlaka ama mutlaka köpeğimizle oynayacağız. Oynarken ayakta oynamaya gayret edeceğiz. Köpeğimiz için uygun oyuncaklar kullanacağız. Oyuncağımız yoksa eğer toz bezi ya da atlet kullanabilirsiniz. Baktınız zapt edemiyorsunuz, köpeğinizin boynuna mutlaka bir itaat tasması takmanızı ben öneriyorum. Onun dışında ısırarak oynamayla alakalı olarak zaten ekstra bir videomuz vardı. Onu da izlemenizi yine tavsiye ederim. En başlardaki videolardan biri. Benim köpeğim neden ısırarak oynuyor diye aratırsanız bulabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bundan sonraki videomuzda yavru köpeklerde karşılaştığımız ne sorunu var? Eşyaları parçalama sorunu var. Onunla alakalı konuşacağız. Çünkü yavru köpek eşyaları parçalar. Görüşmek üzere, saygılar sunarım.